Selamlar sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz. Efendim ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Yepyeni bir mobil oyun incelemesiyle beraberiz. Oyunumuzun ismi Pixel Gun serisinin yeni oyunu olan Pixel Gun 2 mobile detaylı bir şekilde seninle göz atacağız sevgili dostlar. Oyunun oynanışından grafiklerine, silah sisteminden performansına, pay to win durumundan gelecekteki potansiyeline kadar her şeyi konuşacağız. Gel istersen hemen hiç uzatmadan da başlayalım. Öncelikle Pixel Gun 2'nin en dikkat çekici tarafı serinin klasik piksel tarzını koruması olmuş. İlk bakışta Pixel Gun 3D'yi hatırlatıyor ancak görsel kalite ve animasyonlar ciddi şekilde geliştirilmiş durumda. Karakter modelleri de daha detaylı, haritalar daha canlı ve efektler çok daha modern görünüyor. Oynanış tarafına geçtiğimizde Pixel Gun 2'nin hızlı ve arcade tarzı bir FPS deneyimi sunduğunu görebiliyoruz. Hareket sistemi oldukça akıcı, koşma, zıplama ve çatışma temposu yüksek tutulmuş. Bu da maçların sıkıcı hale gelmesini engellemiş. Özellikle mobil cihazlarda akıcı bir FPS deneyimi sunması oyunun en güçlü yönlerinden birisi. Silah sistemi de şu an için oldukça başarılı görünüyor. Farklı silah kategorileri mevcut ve her silahın kendine özgü hissiyatı bulunuyor. Özellikle sniper tüfekleri ve yakın mesafe silahları arasında belirgin farklar hissedilebiliyor. Bu da oyuncuların kendi oyun tarzlarına göre ekipman seçmesine imkan tanımış. Harita tasarımlarına baktığımızda geliştiricilerin dikey oynanışa önem verdiğini görüyoruz. Birçok bölgede farklı yükseklik seviyeleri bulunuyor. Bu da sadece nişan alma becerisini değil, pozisyon almayı da önemli hale getirmiş. Özellikle sniper oyuncular için avantajlı noktalar bulunması da güzel bir detay olmuş. Oyunun en güçlü taraflarından biri erişilebilir olması. FPS sürümüne yeni başlayan oyuncular da rahatlıkla adapte olabiliyorlar. Ancak ilerleyen seviyelerde deneyimli oyuncularla karşılaştığımızda rekabet seviyesi ciddi şekilde yükselebiliyor. Bu durum oyunun öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir yapıya sahip olduğunu göstermiş. Grafik tarafında Pixel Gun 2 modern mobil oyunlarla yarışılabilecek seviyede olmasa da kendi sanat tarzını başarılı şekilde korumuş. Piksel estetiği güncellenmiş efektlerle birleştirmişler. Özellikle silah efektleri, patlamalar ve vurulma animasyonları oldukça tatmin edici hissettirmiş. Performans tarafında ise şu ana kadar olumlu bir izlenim bırakıyor. Beta sürümünde olmasına rağmen stabil çalışıyor. Düşük ve orta segment cihazlarda da oynanabilir olması önemli bir avantaj. Çünkü birçok yeni mobil FPS oyunu yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle geniş oyuncu kitlesine ulaşmakta zorlanıyor. Ses tarafında ise silah sesleri yeterince güçlü hissettirmiş, müzik ve savaş efektleri aksiyonu desteklemiş ancak bu konu geliştiricilerin ilerleyen güncellemelerde de daha fazla geliştirme yapmasını gerektiriyor gibi görünüyor sevgili dostlar. Pay to win durumu nasıl, birazcık da bundan bahsetmek isterim sizlere. Birçok oyuncunun en çok merak ettiği konulardan biri de Pixel Gun 2'nin pay to win olup olmadığı. Şu an beta sürümüne baktığımızda oyun ağır bir pay to win yapıya sahip görünmüyor. Temel oynanışta hala yetenek, refleksler ve harita bilgisi oldukça çok önemli. Şu ana kadar yaptığım maçlarda para yatıran oyuncuların doğrudan herkesi ezdiği bir durumla karşılaşmadım. Silahlar arasında farklılıklar olsa da maç sonuçlarını belirleyen en büyük etken hala oyuncunun performansı gibi görünüyor. Ancak burada önemli bir detay var. Oyun henüz erken aşamada, beta aşamasında olduğu için ekonomi sistemi ve mağaza yapısı tam anlamıyla oturmuş değil. Yani global çıkışta yaklaştıkça premium para birimleri, özel paketler ve hızlandırılmış ilerleme sistemleri gelebilir. Bu yüzden şu an kesin olarak oyun asla pay to win olmayacak demek de doğru olmaz. Şimdilik benim görüşüm şu şekilde: ağır pay to win sistemi görünmüyor. Skill faktörü halen çok önemli. Gelecekteki güncellemeler belirleyici olacaktır sevgili dostlar. Umarım geliştiriciler oyunun rekabetçi yapısını koruyabilirler. Çünkü mobil FPS oyuncuları adil eşleşmelere oldukça önem veriyorlar. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Şimdi gelelim oyunun geleceğine. Şu anki sürüm daha çok temel oynanış deneyimini göstermeye odaklanmış. Ancak Pixel Gun markasının geçmişine baktığımızda ileride sıralamalı maçlar, sezon sistemi, yeni haritalar, yeni silahlar, klanlar, etkinlikler ve çeşitli rekabetçi modların eklenmesi oldukça olası görünüyor. Özellikle ranked sisteminin gelmesi oyunun ömrünü ciddi şekilde uzatabilir. Çünkü birçok oyuncu rekabetçi modlar olmadan uzun süre aynı oyunu oynamıyor sevgili dostum. Olumsuz taraflarına baktığımızda ise içerik miktarının şu an için sınırlı sayıda olduğunu söylemek gerekiyor sevgili dostlar. Sonuçta oyun halen geliştirilme aşamasında.
Bu nedenle bazı oyuncular birkaç saat sonra daha fazla harita veya mod görmek isteyebiliyorlar. Bir diğer konu ise denge sistemi. Bazı silahlar diğerine göre çok daha güçlü hissettirebiliyor. Ancak bu da beta sürecindeki birçok oyunda gördüğümüz normal bir durum diyebiliriz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Pixel Gun 2 Mobile şu an için oldukça umut verici görünüyor. Serinin klasik ruhunu korurken modern mobil FPS mekaniklerini de bünyesine katmayı başarmış. Eğer Pixel Gun 3D hayranıysanız veya hızlı tempolu mobil nişancı oyunlarını seviyorsanız kesinlikle takip etmeniz gereken bir mobil oyun diye düşünüyorum sevgili dostlar. Artıları var mı? Bunlara da değinelim. Akıcı FPS oynanış sistemine sahip olacak. Modernleştirilmiş piksel grafikler, eğlenceli silah sistemi, başarılı harita tasarımları, Türkçe dil desteği, düşük cihazlarda iyi performans, şu an için ağır bir pay to win hissi vermemesi, bunlar artıları olabilir sevgili dostum. Eksilerine bakacak olursak içerik miktarının şimdilik sınırlı ve az olması gerçekten çok büyük bir eksiklik. Bazı denge sorunları var oyun içerisinde, giderilmesi gerekiyor. Zıplarken veya bir yerlerde eğim alırken dengesizlik oluyor karakterler üzerinde. Onlar giderilir ama çıkışa yakın. Ranked sistemi henüz tam olarak hazır değil. Uzun vadeli ekonomi sistemi şu an tam net değil sevgili dostlar. Bunlar çok büyük eksiklikler. Özellikle ekonomi sistemi. Sonuç olarak Pixel Gun 2 mobil güçlü bir başlangıç yapmış durumda. Eğer geliştiriciler düzenli güncellemeler getirirlerse, yani eskiye nazaran daha yeni haritalar, daha iyi modlar getirirlerse, rekabetçi sistemi geliştirilir ve pay to win tarafında kontrol altına alabilirlerse mobil FPS türünün en dikkat çekici oyunlarından bir tanesi olmaya devam edebilir. Benim puanım şu an için 10 üzerinden 8 sevgili dostlar. Türkçe dil desteği de var. Gerçekten 8 puanı hak eden bir oyun. Şimdi sevgili dostlar sizin fikirlerinizi de almak isterim. Zaten yeni mobil oyunları oynuyoruz biliyorum ama gelen yorumlar şu şekilde oluyor işte. Mesela geçen gün Last Isle oynamıştık biliyorsunuz ki, Survivor oyunu. Altına belirli yorumlar yazıyorsunuz, anlıyorum eski oyunlarla ilgili, ama ben eski oyunları oynamıyorum sevgili dostlar. Yani ajans da olsa oynamam, para da versen oynamam. Yani üzerine dolar da versen ben eski oyunları oynamam sevgili dostum. Bir tane kanalımda eski oyun var. Onun da ismi Almora Dark Ocean. Neden? Vainguller'ı oynarken o dönemlerde çıkmıştı Almora Dark Ocean. Ben çok iyi hatırlıyorum. Onu da oynamıştım çünkü. Oyunun ikincisi yapım aşamasında. Mobile Almora Dark Ocean 2 geliyor. O yüzden ilk oyunu da atmak istemiştim. Hani bilmeyenler varsa, o da 2014-2015 çıkışlı bir mobil oyundur. Güzel bir RPG oyundur. Türkçe dil desteğine sahiptir. O yüzden yani eski oyunlar benim kanalımda olamaz. Hep yeni oyunlara odaklıyım. Tabii yeni oyunlara odaklıyken, yine konu açılmışken bunu da söyleyeyim. Idle RPG'ler hariç. Yani mobil MMORPG oynuyoruz. Tabii ben kendi fikirlerimi belirtiyorum. Sizler de kendi fikirlerinizi belirtiyorsunuz. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Bunlarda hiçbir problem yok. Ben otomatik oyunları sevmem. Sen seversin. Ama yeni mobil oyunları genellikle kanalımda bulabilirsin. Bunlarla ilgili fikirlerimi bulabilirsin. Tamamen bunun üzerine kuruluyum sevgili dostlar. Onun dışında herhangi bir beklentim biliyorsunuz ki yok. Zaten ben YouTube'dan para kazanan veya buradan para çeken birisi de değilim. Bunu defalarca açıkladım. Sadece tek eksiğimiz nedir? Tek eksiğimiz abi bir tane bizim Android cihazını çözmemiz. Şimdi gidip 30 bin liraya bir cihaz da almak istemiyorum çünkü cidden bana dayanmaz. Yani biliyorum ki ben onda video çekemem. 10 GB üstü oyunları ben sana burada telefonun içerisinden yüksek performansa aldığımda 3 ay sonra elimde çöp olacağını biliyorum. Yani oynadığım oyunlar ortada. O yüzden iPad evet eskiyor. İdare edebildiğim kadar iPad'den ben zaten idare ediyorum. Onun dışında emülatör falan katıyorum aralara. Ama bu Android cihazını bir şekilde çözmek gerekiyor. Onu da nasıl çözeriz bilemiyorum ama biraz daha sanırım zamanı var. Çünkü çok iyi mobil oyunlar geldiğinde emülatörün de yasak olduğu oyunlar olacak çünkü içerisinde. Ben onların birçoğunu oynayıp sana gösteremem. Çünkü benim iPad'im büyük bir ihtimalle onları stabil bir FPS'te oynatmaz ve sürekli sana o oyunlarla ilgili içerik üretemem sevgili dostum. Bununla da ilgili bilgin olsun. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Eğer buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Fikirlerini almak isterim. Gözden kaçırmış oldum. Bu arada yeni mobil oyunlar da olabilir. Bunları da yazabilirsiniz. Yani hiç problem yok. İşte şöyle bir oyun var ön kayıt aşamasında. Ya ona bakarız. Girebiliyorsak, APK'sını bulabiliyorsak veya iOS sürümü varsa, test flight kodları varsa onları araştırırız, bakarız sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yeni mobil oyunlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.